Carrefour isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Dört yol ağzı anlamına geliyor. Hadi gelin dört yol ağzını biraz açalım. Dört farklı yönden gelen yolların birleştiği kavşak olarak sanırım özetleyebiliriz. Bu içerikte Carrefour'a çıkan dört yolu da masaya yatıracağız. Birkaç saniye sonra başlık başlık sayacağım ancak inanın bu yolların hepsi başka bir marka günahı taşıyor. İlk yolda çalışan haklarını ihlal etme suçu var. İkinci yolumuz yanıltıcı reklam suçlamalarından oluşuyor. 3'te rekabet yasaları ve küçük şirketlere yönelik problemli yaklaşımlar yer alıyor. Son yol ise bu içeriği hazırlamama sebep olan gerçek bir insanlık suçundan ileri geliyor. İsrail'in savaş suçlarına ortak olup bu suçlardan kâr etmek. Evet, tadınız kaçtı değil mi? İnanın ben de bu içeriği ciddi bir mutsuzlukla hazırladım. Her yeni marka günahları bölümünde farklı bir marka beni şaşırtıp canımı sıkabiliyor. Konumuz tabii ki bu değil. İçeriye hemen geçeceğim ancak sizden kısa bir ricam var. GZT ekibinin tamamı büyük bir özveriyle sizler için içerikler üretmeye devam ediyor. Bizim için en büyük motivasyon kaynağı ise daha fazla sayıda kişiye ulaşmak. Bu yolda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz. Haydi hep birlikte 2 milyon olalım. Başlıyoruz. Önce Carrefour'u biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Şirket Fransa merkezli. Walmart'tan sonra dünyanın en büyük cirosuna sahip mağazacılık organizasyonu konumunda. Daha çok Avrupa ülkeleri ile Brezilya ve Arjantin'de faaliyet gösteriyor. Ancak dünyanın dört bir yanında da mağazalara sahip. Ayrıca yine çok sayıda ülkede franchising adı altında mağazalarının açılmasına da müsaade ediyor. İlk Carrefour mağazası 3 Haziran 1957'de Fransa Annecy'de açıldı. İlk 6 yıl işler kötü gitmese de prestij ve bilinirlik açısından çok da iyi bir noktada olduklarını söyleyemeyiz. Onlar için kırılma anı 1963'te gerçekleşti. Bu tarihte Paris'te açtıkları hipermarkette 50 farklı ürünü markasız ve beyaz ambalajlara yerleştirilmiş biçimde düşük fiyattan satışa sundular. Ürünler kelimenin tam anlamıyla kapı baca kırdı. İşte bu andan itibaren şube sayıları devasa bir hızla arttı ve en büyük süpermarket zincirlerinden birinin ortaya çıktığını gördük. Bu tabii Carrefour'un bilinen ve oldukça sorunsuz geçmişi. Biliyorsunuz biz bu seride meseleye biraz daha farklı taraftan bakıp büyük markaların günahlarını irdeliyoruz. O yüzden girişte bahsettiğim dört yol ağzına bir uğramamız lazım. İlk durağımız çalışan hakları olacak. 2000'li yılların başıydı. Avrupa'nın birçok ülkesinde Carrefour rüzgarları esiyordu. Girdiği tüm pazarlarda en kötü ihtimalle ikinci olan bir markaya dönüştüler. Resmen paraya para demiyorlardı. Şirketin kurucu ortakları Marcel Fournier ve Denis Defoe televizyon, dergi dolaşıp başarı hikayelerini anlatıyordu. Herkes onların kurduğu ticaret, tüketim, başarı denklemli hikayeyi konuşuyordu. Derken 2007'ye geldik. Tüm dünya Carrefour için açılmış ve detayları hiç de iç açıcı olmayan davayı konuşuyordu. Davanın konusu çalışanlara davranış biçimi şeklinde özetlenebilir. Her şey Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Carrefour burada çok sayıda mağaza açmıştı. Ancak açtıkları mağazaların neredeyse tamamı gelişmişlik düzeyi fazlasıyla tartışmalı Filipinler'den gelen çalışanlar tarafından yürütülüyordu. Bunda tabii ki bir sorun yok. Ancak Filipinler'den gelen insanların yaşadığı noktalar gayet ciddi bir sorundu. Çevreden tamamen izole edilmiş, şehrin en problemli ve hatta tehlikeli yerlerinde ayarlanmış barakadan bozma evler Filipinli Carrefour çalışanları için tek konaklama adresine dönüşmüştü. Buralarda ortalama 50 metrekarelik evlerde 7-8 kişi yaşıyorlardı. Sosyal imkanlar neredeyse sıfıra yakın hale getirilmişken birçok çalışanın burayı terk etmemesi için pasaportlarına el konduğu da ortaya çıktı. Hatta Filipinler'den gelen mağaza çalışanları için demokratik hiçbir gerekçeyle açıklanmayacak sözleşmeler hazırlandığı da tespit edildi. Sözleşmedeki bazı maddeleri sayalım. 5 yıl boyunca bu ülkede herhangi bir başka işte çalışmak yasak. İzinli olunan pazar günleri dahil Doha dışına çıkmak yasak. Şirket hakkında olumsuz konuşmak yasak. Yemek sürelerini 1 dakika dahi aşan personeller o günün maaşından muaf olacaktır. Bunlar devasa sözleşmelerde yazan maddelerin yalnızca birkaçı. Tüm bu şartlar Avrupa'dan gelen hukuk aktivistlerinin de desteğiyle mahkemeye taşındı. Carrefour'un Doha şubelerinde çalışan onlarca farklı insan dava sürecine müdahil oldu. Şirket haksız çalışan politikaları gerekçesiyle suçlu bulundu. Milyonlarca dolarlık tazminat ödemesine mahkum edildi. Ancak Carrefour bu haberlerin çokça dolaşmasını önlemek konusunda da hazırlıklıydı. İlk haftaları skandal boyutunda seyredilen dava süreçleri
Carrefour'un attığı adımlarla bir süre sonra konuşulmaz hale geldi. Yani Carrefour çalışanlara davranış rezaletini unutturmayı başarmıştı. Doha'daki dava süreçleri sonrası dünyanın dört bir yanından, özellikle de Kuzey Afrika ve Asya'dan yüzlerce Carrefour çalışanı biz de benzerlerini yaşıyoruz diyerek davalar açmaya, medyaya konuşmaya başladı. Carrefour bu kötü şöhretini unutturabilmek için uzunca bir süre çalışanlarının şartlarını özellikle Avrupa şehirlerinde oldukça üst düzeye çekmişti. Primler, maaş zamları, mesai düzenlemeleri. Carrefour hepsini bir anda devreye sokarak işleri düzelttiğini düşünse de kötü şöhreti akıllarda kalmıştı. Dört yol ağzının ikinci yoluna çıkmak üzereyiz. Burada bizi yanıltıcı reklam suçlamaları karşılıyor. 26 Haziran 2007'de Fransız mahkemesinde bir dava açıldı. Davanın konusu Carrefour'un yanlış bilgi ve verilerle ürünlerini daha değerli göstermeye çalışması üzerineydi. Kendi ismiyle markaladığı ürünlerin büyük bölümünün üründen alakasız fotoğraflarla tanıtıldığı tespit edilmişti. Özellikle manav ve şarküteri bölümündeki ürünlerin yüzü incelemeye alındı. Bu inceleme sonrasında bazı ürünlerin içerik duyurularının da yanlış olduğu ortaya çıktı. 15 gram X içeriyor denen üründe X'ten hiç olmadığı gibi, adı bile geçmeyen Y'den 30 gram olabildiği gibi durumlar tek tek raporlandı. Bu Carrefour'un ürün bazlı tek günahı da değildi. Firmanın sistematik bir biçimde stokları yetersiz bazı ürünlerin reklamını yaptığı tespit edilerek 2 milyon avroluk bir ceza uygun görüldü. Yani Carrefour tüketiciyi yanıltmak suçlamasından da aklanarak çıkamamıştı. Bu skandal rakip süpermarketlerin de davaya müdahil olmasıyla iyice derinleşti. Günün sonunda Carrefour net tutarı kamuoyu ile paylaşılmayan güçlü bir cezanın muhatabı haline gelmişti. Üçüncü günahımıza geçtik. Burada da karşımıza rekabet yasaları ve küçük şirketlere yönelik haksız tavırlar çıkacak. Carrefour'un dünyanın dört bir noktasında çok sayıda mağazaya sahip olduğunu artık biliyoruz. Ancak şirket bu noktalardaki büyüme stratejisini de olması gerekenden oldukça farklı ve hatta sorunlu biçimde kurguladı diyebiliriz. Yine Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda noktada kendisinden daha küçük çaplara sahip çok sayıda market ve market zincirinin etik dışı yollarla sindirilerek kendi bünyelerine katıldığı ortaya çıktı. Burada izlenen yol şöyleydi. Herhangi bir noktada açılmış, bakkaldan biraz daha büyük marketlerin tamamına diğer büyük süpermarketlerin aksine bir tutumla yaklaşıldı. Her market henüz büyüme aşamasına dahi gelmeden satın alınıyor, Carrefour bünyesine katılıyordu. Burada Carrefour'un en büyük rakiplerinden olan Walmart'ın davaya müdahil olduğunu hatırlatalım. Yani şirket etik hiçbir kaideyi önemsemeden sadece en büyük olmak için herkesi satın almaya çalışıyordu. Bu da antitrust yasaları gereği apaçık bir suç anlamına geliyordu. Carrefour'a dev davalar açıldı ve şirket yine ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca Carrefour'un rakip şirketlerin iç bilgilerini ve yazışma dökümlerini illegal yöntemlerle ele geçirdiği de dava tutanaklarına işlenmişti. Farkındaysanız dört yol ağzındaki turumuzun son durağına ulaştık. İnanın bu durak diğer üçünden çok daha sorunlu ve hatta şaşırtıcı seviyede can sıkıcı olacak. Size şöyle bir başlık atayım. Carrefour, İsrail'in savaş suçlarına ortak oluyor, hatta onlardan kâr ediyor. Hemen açıklayalım. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında inşa edilen yasa dışı kolonilerde vurgunculuk yapıyor. Bu süreç geçtiğimiz yıl yapılan resmi bir duyuruyla da herkesle paylaşılmış oldu. Şirket geçtiğimiz yıl yerel süpermarket zinciri Yenot Bitan ve İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki kolonilerinde yoğun olarak faaliyet gösteren diğer İsrailli firmalarla olan ilişkisi aracılığıyla İsrail pazarına girdiğini duyurdu. Filistin boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar ulusal komitesine göre bu karar Carrefour'u İsrail işgal rejiminin, yerleşimci sömürgeciliğinin ve apartheid rejiminin tüm Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının suç ortağı haline getiriyor. Komitenin araştırması yalnızca bununla da sınırlı değil. Birkaç önemli detayı daha konuşalım. Carrefour'un İsrailli ortağı Yenot Bitan, şu anda işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen en az 3 Batı Şeria yerleşim yerinde mağazalar işletiyor. Ariel, Alfei Menashe ve Maleh Adumim. Yenot Bitan'ın çevrimiçi alışveriş sitesinde hızlı bir arama yapıldığında zincirin ana fabrikasının Batı Şeria'daki bir yerleşim yerinde olduğu gerçeğini gizlemeye çalışan Aqua adlı şirket tarafından üretilen şekerlemeler sattığı da görülüyor.
Yanot Bitan ayrıca Suriye'nin bir parçası olan işgal altındaki Golan Tepelerindeki bir İsrail yerleşiminde üretilen ürünleri de satışa koymuş durumda. Tüm bunlar söz konusu ortaklık sonrası Carrefour'un yasa dışı bir sömürgeciyle birlikte hareket ettiği gerçeğini net biçimde ispatlıyor. Ancak Carrefour'un İsrail'e desteğini bu kadar net hale getiren gelişme, Carrefour'un İsrail askerlerine gönderdiği kumanyalar ve üzerlerine yazdıkları "Güney'in çocukları, ellerinizi güçlendiriyoruz" yazıları oldu. Yardım kumanyalarının dağıtıldığı anlara dair çok sayıda fotoğraf sosyal medyada dolaşıma sokuldu. İsrail Başbakanı da geçtiğimiz aylarda Carrefour'un Tel Aviv'deki şubesini ziyaret etmiş, ilk uluslararası tüketici zincirinin İsrail'e girişi İsrail vatandaşları için harika haber demişti. Özetle Carrefour'un İsrail ile ilişkisinin ülkenin Gazze'de işlediği insanlık suçları sonrası daha da katlanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Şirketin isim anlamının bizi soktuğu dört yol ağzını detaylıca incelemeye çalıştık. Sıradaki içerikte yepyeni bir markanın günahlarını masaya yatıracağız. GZT'ye abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Carrefour isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Dört yol ağzı anlamına geliyor. Hadi gelin dört yol ağzını biraz açalım. Dört farklı yönden gelen yolların birleştiği kavşak olarak sanırım özetleyebiliriz. Bu içerikte Carrefour'a çıkan dört yolu da masaya yatıracağız. Birkaç saniye sonra başlık başlık sayacağım ancak inanın